Herkese merhaba. Sürpriz bir canlı yayında karşınızdayız. Bu arada biraz önce tanıtımını izlediğiniz eğitime ben katıldım arkadaşlar. Gerçekten hayata bakışım değişti. Bir kez daha Zoom'dan katılabilirim bu arada hocam. Tabii ki. Muhteşemdi. İkinci tekrar yolu ya şöyle sen geldin zaten yüz yüze yaptık ya o Evet. yüz yüze yaptığımızı çok talep geldi işte biz gelemedik orada biraz karmara hafta vardı. Evet. Dediler ki işte şeyden yapalım Zoom'dan uzaktan. İnsan haklı önünde bu sefer uzaktan yapalım dedim. Çok iyi. Bizim bölümde de yani psikoloji bölümünde de birçok gelmek isteyen insan vardı hakikaten. Kar sebebiyle gelememişti. Onun şeyi şu ben daha çok biyolojik psikoloji anlatıyorum. Yani işte şizofrenidir ya da işte depresyon, anksiyete. Onların beyin mekanizmaları nasıl ondan sonra. Biraz inflamasyona çok önem veriyorum. Ben o konuyu çok seviyorum. Yani beyindeki inflamasyon. Hatta şu andaki bu psikiyatrik sıkıntıların sebebi, bu kişilik bozukluklarının sebebi hep şey oldu. Beyindeki iltihabın artması. İnflamasyonun artması oldu. Normalde bir yerinde iltihap olduğu zaman mesela orası şişer, kızarır. Ama beyin şişip kızarma yeteneğinden çok aklımızı oluşturduğu için bu sefer akıl bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani sonuçta karaciğerin şey yaptı, iltihap olduğu zaman görevini yapamıyor. Sarılık olursun. Ya da kemik iliği iltihaplandığın zaman kansızlık olursun mesela. Ondan sonra işte gidip gözün iltihaplandığı zaman ağrır ve kıpkırmızı olur. Ama beyin iltihaplandığı zaman bu sefer davranış bozukluğu. Ne bunlar? Yorgunluk, dürtüsellik, hızlı karar verme, sinirlilik. Ondan sonra mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim mesela iltihapla ilgili. Toksoplazma mesela kedilerden çok ünlü. Mesela toksoplazma insana bulaştığı zaman kadınlarda şey yapıyor mesela. Story paylaşımında artma. Ondan Nasıl sonra hocam? O bağlantı nasıl? çünkü kadınlar duygusal beyin ya. Kadınlarda mesela şimdi şöyle bir şey var. Toksoplazma normalde farede bulaştığı zaman fareden kediye bulaşıyor. Nasıl bulaşıyor? Fareyi kedi yer. Yerse toksoplazma olur. Kediye geçiyor. Kedi de dışkısına geçiriyor. Evet. Dışkıdan da tekrar diğer memelilere geçiyor işte insana. İnsanı yiyen olmadığı için bir mesela bizi kaplan yeseydi toksoplazma bizde ona geçerdi. Ama bizi yiyen olmadığı için. Ama ilginç bir şey var. Fareye bulaştığı zaman toksoplazma kendini yedirmek için kedinin yanına gidiyor. Yani korkan hayvan normalde fare şeyden korkuyor kediden. Kediden. Ama onun yanına gidiyor. Onu kokluyor, öpüyor. Onu yedirtmeye çalışıyor. Neden? Çünkü döngü tamamlansın diye. Çünkü fareden kediye geçecek. Çok ilginç. Kediden dışkıya geçecek. Farede korkusuzluk başlıyor. Onun için toksoplazma bir insana bulaştığı zaman da aynı şekilde işte riskli cinsel davranışlar, riskli araba kullanma, şizofreniye yatkınlık, kadınlarda story paylaşımı. Sen kadınlara bulaşmıyor mu sadece? Hayır, erkeklere bulaşıyor. Mesela erkeklerde homoseksüelite artış, hızlı araba kullanma. Erkeklerde şey olmuş mesela, cinsel aktivite artma olmuş. Allah Allah, çok ilginç. Yani bu sefer bak çok ilginç bir şey. Yani toksoplazma çok ilginç. Cinsel yolda yayılabiliyor. Yani hatta şöyle bir şey diyorlar. Bir virüs nasıl yayılıyorsa o şeyi beyinde arttırıyor. Mesela sihir virüsü diyorlar. Sihir virüs cinsel yayılıyor. Sihir bulaştığı zaman beyinde bir iltihap oluşturuyor. Cinselliği arttırıyor. Ay, çok Bu sefer cinselliği arttırdığı zaman onun korunmasız cinsel ilişki. Saçma sapan. Yani yayılayım diye yapıyor. Gonorre de bunu yapıyor diyorlar. Mesela bel soğukluğu. Bel soğukluğu kaptığın zaman kişiden kişiye yani küçücük bir tek hücreli bir mikrop işte o bakteri protozoa diyoruz. Protozoa, toksoplazma bir amiptir yani protozoadır. Ya tek hücreli bir şeyin beyni bu kadar kontrol etmeye başarması da ilginç bir şey. Yani hani işte sen kazanın doğruna inanıyorsun da öldürene inanmıyorsun. Aynen. O zaman hani biz geçenlerde muhabbet ettik senle ben mezarlıktan su içerim. Mezarlıktan suyu gidip böyle içmiyoruz da mezarlık çeşmeyi açıyoruz oradan içiyoruz. Şöyle bir şey var ben sana anlatayım. Hikaye nereden başlıyor? Biz geçen sene Kanada'da 2024 yılında bir hastalık ortaya çıktı. Neden Kanada'da biz ve Kanada'nın ne ilişkisi var onu anlatacağım. Şimdi Chronic Wasting Disease Kanada'da Quebec eyaletinde Quebec en doğudaki eyalet. Ve orası Frankofon. Yani Fransızlar oraya göç etmiş. Herkes Fransızca konuşuyor. Markete gidiyorsun İngilizce konuşan yok. Herkes Fransızca biliyor. Sen İngilizce bir şey söylüyorsun. Ne diyor lan bu diyor. Aynen böyle bir yer. Abi geyiklerdeki hastalık şu. Chronic Wasting Disease Türkçesi zayıflatıcı hastalık. Abi geyikler
Yemek yemiyor. Korkusuz hale geliyor. Acayip bir yürüme paterni. Yani gidiyor adam mesela avcı kafasına dayıyor tüfeği böyle duruyor hayvan. Ay, kıyamam. Burada zombi geyik hastalığı dendi. Sonra bunu birkaç kişi bu geyikleri vuruyor, yiyor. Bu geyikleri. Aynı insanlar bu hastalığa tutunuyor. Bu esnada bir deli dana hastalığı Ha, bu. onu diyecektim, deli dana gibi. Aynen. Ya bu da prion hastalığı. Prion hastalığı şu. Prion'un virüs gibi değil. DNA'sı, RNA'sı yok. Bir protein. Mesela protein bu. Bu. Bu sizin beyninize girdi mi buna da bu ol diyor. Değiştirtiyor bunu. Yani bütün beyindeki proteinler tek kalem şekline dönüşüyor ve beyniniz çöküyor. Sonra ilginç bir şey oldu. Biz oraya gittik 2023'te. Ya dediler ki buradan dediler hiçbir şeyi biçmeyin. Maestro disease var burada. Biz de oraya gittiydik. Gizemli hastalık. Gizemli hastalık şu. 40 kişi bunu genç yaşta abuk subuk hareketler, prion hastalıklar böyledir. Hatırlar deli danada oldu ya İngiltere'de. Evet. Şöyle başlıyor deli dana hastalıkla. Bunama, yürüme bozukluğu, titreme ve en büyük özelliği de çok hızlı bir şekilde ya bununla böyle gülüyor böyle bir akıl gidiyor yani. Yani bunuyorsun. Mesela 30 yaşında bunayan insanlar. En çok Yeni Gine'de oluşur bu. Onlar yamyam. Yamyamlar birbirine beyinli yediği için bu prion hastalıkları deli dana geçiyor. Neyse. Şimdi oradaki sıkıntıya ben size bilmeyen bir şey ortaya çıktı. Biz sanıyorduk ki eskiden yiyince bu oluyor. Hani hayvanı vurdu. Avcılar yedi ya da Londra'da nasıl olmuştu bu? Deli danalı hayvanlar vardı. Kasaba gitti. Kasaptan da sucuk mucuk yapmışlar bu beyinleri. Salam sosis yapmışlar. Oradan geçti. Evet. Düz Şimdi, mantık öyle. Düz mantık bu. Ama geçenlerde şöyle bir şey oldu ortaya çıktı. Meğersem bu bütün bu prion proteinleri suya geçiyor, dışkıya geçiyormuş, idrara geçiyormuş. Hayvanları gömüyorlar böyle vurulan hayvanları. Avcılar vuruyor bunları. Vurdukları yerden bitki çıkıyor. Onu da gidiyor orada hamsterlar yiyor. Hamsterlar bu hastalığı olmuş. Ulan nasıl oluyor? Yani o protein bitkiye geçmiş. Evet. Bitkiden de hamster'a geçmiş. Evet. Sonra biz bunu araştırdık. Şunu bilmeye başladık. Meğersem bütün hafıza da prion halinde depo ediliyormuş beyinde. Yani prionun özelliği şu. Deli dana hastalığının etkenini otoklavda ölmüyor. Yani 150 derece koyuyorsun ölmüyor. Yani diş çektirdin ya bulaştı oraya ölmüyor. Yakınca ölmüyor. Nasıl ölüyor? Ölmüyor. Hiç. Çamaşır suyuyla ölmüyor bu. Yani bu protein ölmüyor. Kaya gibi sert ve dayanıklı. Buradan şu ortaya çıktı. O zaman bu hafıza insanda nasıl oluyor? Şöyle bir şey ortaya çıktı. Bitkilerin hafızası da prion. Ya bitkilerin de bir hafızası var. O ağaç çıkıyor ya. Evet. Biz onu muhtemelen onu da yiyoruz. Yani esasında şöyle bir döngü var. Mezarlıklardan insanların o proteinleri bitkilere geçiyor. Bitkilerden onu öze alan arıya geçiyor, böceğe geçiyor, suya geçiyor. Tabii. Yani bir hafıza döngü. dönüyor lan hafıza. Evet. İşte ben de bunu deyince dedim kardeşim siz mezarlıklarda ister gidin oradan meyve koparın. Tabii. İyi de koparın. Eskiden iyi de çok olurdu bizim oralarda. 2. Oradaki suyu için. Su da nasıl oluyor? Siz eskiden suların şeyleri var ya boruların eklem yerleri. Evet. Oralardan su mutlaka içi ileri ve geri akar. Onun için Türkiye'de bütün normalde şöyledir. Kanalizasyon her zaman şeydedir mesela. Bizim Türkiye'de üstten akar. Neden? Açılması kolay olsun diye. Şehir şebekesi alttan akar. Eskiden sular çekilince ne olur biliyor musun? Sular kesilince vakum oluşurdu. Bu sefer o bütün yukarıdaki kanalizasyonu su borularına çekerdi. Onun için şu anda mesela sularda aşırı klor var. Neden? Kolibasil olmasın diye. Dışkı karışmasın diye. Anladım. Ve biz mesela aşı çalışmalarında aşılı aşısız diye davet ediyoruz çocukları. Mesela çocuk felci için. Evet. Neden aşılı aşısız? Yani aşılıyı ne yapacağız? Tekrar aşılıyız biliyor musun? Çünkü polio virüsün aşı virüsü canlı virüs. O canlı virüs çocuk alıyor dışkıdan çıkarıyor. O dışkı kanalizasyona karışıyor. Kanalizasyondan içme suyuna karışıyor. Herkes aşılıyorsun. Onun için bir çocuk hiç aşı olmasa bile Türkiye'de polio, antikoru %90'larda artık. Neden? Aşılılar aşıladı. Neyle aşıladı biliyor musun? Kanalizasyon yoluyla. İşte aynı muhabbet. Kanalizasyon suya karışıyor. Bu sefer kanalizasyon suya karıştığına inanıyorsun da neden proteinlerin şebekeye karıştığına inanmıyorsun? Proteinler şebekeye karışıyor. Ama en çok karıştığı şebeke mezarlık şebekesi. Hatta şöyle bir şey ortaya çıktı son zamanda. Acaba Alzheimer Parkinson'dan bulaşıcı? Yani
Anladınız mı? O da bir priyon hastalığı olabilir deniyor. Şimdi hoş olmayan şeyler var. Ama kesinlikle bellek priyon proteini. Yani bellek çok sağlam bir şey. Yani bellek öyle. Şimdi adam yazmış altına. Böyle saçma tipler var, tamam mı? 2 neuroscience okuyup işte bellek sinapslarda saklanır. Çoluk çocuk bunlar ya. Bunlar ne çok, o kadar çocuk ki. Yani çok az zaman vardı onlar. Bunlar bilme anlamamış, bilmeye, bunlar beginner dediğimiz liseli çocuklar. Yani sinaps falan öğrenmiş ya, ah benim çocuğum. Bunlar asla buluşamazlar. Buluşlar çılgın fikirlerden olur. Şimdi şöyle bir şey oluştu şimdi. Good prion diyorlar. İyi niyetli prion. Bir de şöyle bir şey var. Acaba biz dünyayı değiştirebilir miyiz? Yani bir dünyaya iyi niyetli priyonları salsak bütün akıl hastalıkları geçer miydi? Geçer mi? Bütün Alzheimer'lar biter miydi? Olabilir, biliyor musun? Ve yarın bunu biri yapar. Yani Yani şimdi o zaman ben olsam yaparım. ama işte o priyon Yapmak protein isterim. dizayn etmek var. Yapmak isterim. Yapmak isterim. Bu sefer neden öğrendik? Hastalıktan nereye ulaştık? Şimdi iyi priyona ulaştık. Yani işte deli kötü bir şeydi. İşte Creutzfeldt-Jakob deniyor bunun şeyi. Hastalığın adı Creutzfeldt-Jakob diye geçiyor. İşte kuru var. Scrapie var. Bunlar hep priyon hastalıklarıdır. Ama şimdi bir şey çıktı. Her priyon, her deli dana kötü değil, iyi de var diye. Bu sefer şöyle bir şey ortaya çıkacak. Geçenlerde çok önemli bir şey söyleyeyim. Fransa'da bir araştırma merkezinde priyon Bu hastalığı sizin de hocam bu çalışılıyor. arada. Yok, önemli değil. Demin Hiçbir şey. sizin de. Ondan sonra Fransa'daki o priyon protein çalışma merkezinde hayvanlara deli dana yapıyorlar. Hayvanları incelerken, beynini çıkarırken kızın bir tanesi elini kanatıyor. Kız 6 yıl sonra şey oldu. Deli dana oldu. Yani buradan da giriyor. Yani buradan da şu ortaya çıkıyor. Priyon hastalıkları nefesle, kokuyla, yutmakla her yerden giriyor. O zaman gelecekte bir bardak suyla Alzheimer tedavi olabilecek. Bak, bir bardak suyla. Yani sana diyecekler ki aç ağzını. Bir damla belki ya. Bir damla damlatacaklar. Bitti. Sen sonra 4 sene sonra, 2 sene sonra, ya da 3 ay sonra, 6 ay sonra diyeceksin ki bir dakika var, bir şey oldu. Bütün hafızam yerine geldi benim. Evet. Oraya doğru bir gidiş var. Yani gelecekte bütün psikiyatrik hastalıklar bitebilir. Bu priyon çok ilginç bir şey. Kas hastalıkları bitebilir. Yaşlanma bitebilir. Manyak bir şey bu. Esasında ben orada büyük bir sır verdim insanlara. Sır şu. Akıl nakledilebilir, hafıza nakledilebilir. Yani gelecekte ölülerin hafızaları nakledilebilir. Yani neden nakledilmesin? Yani yarın Oytun ölünce ya da Yasemin ölünce yarın dedim bu hafızalar şişelere konulabilir. Protein halinde. Ne güzel olur. Ya işte ne kadar ilginç değil mi? Evet, çok. Sonra ne olabilir? Senin bir tane klonun doğurtturulur. Hani Dolly gibi. O klona bu verilir. Bir tane daha Yasemin oluşur. Aynı hafızayla. Evet, çok tatlı. Anladınız mı? Yani işte biz bunlar, insanlara bunları söylüyorum. Yani bunlar bizim anlattığımız science fiction değil. Biz şunu diyorum ben. Senin mezarlıkta başına dikilen ağacın içinde sen varsın. O toprakta sen varsın. Aynen. O bitkide sen varsın. O suda sen varsın ulan. Evet. Diyorum. Ama bunu millet o kadar gariban şey yapmış ki anlayan var. Yani bak, hiç bilmesen, ruhani anlasan daha iyi. Zaten hocam çok büyük bir kitle anlamış. Anlamış. Evet. Bir de böyle bilenler var. Bilimi bildiği sananlar ama. Yani esasında şöyle, kim ki hani bilmez, bilmediğini bilmez. O ahmaktır. Yani bunlar öyle bir tayfa var yani böyle. Onu böyle başka bir şey. Onlar böyle sinaps, dendrit, akson. Bunlar ortaokul neuroscience bilgileri. İki okuyor onlar neuroscience'dan burada. Aksiyon potansiyeli. Sanki biz hıyarız ya. Ulan ben onun dibini şey yapmışım, gazımışım. Ama onu bilmiyor herhalde. Şöyle düşünüyor ya. Ulan bu Oytun Erbaş bunu diyor herhalde, bilmiyor herhalde diyor. Benim böyle salak zanneden var ya. Bak gerçekten ya, ben bunu çok bomba bunlar ya. Bunlar yani gerçekten çok kitaba yazılmalı bunlar. Yani Ama hocam o kitle zaten herkesi çürütmeye çalışıyor. Ben evet. sizi değil Ama sadece. onların kendi bence ne olmuş biliyor musun? O kendi priyon. Onu söyleyeyim. Buradan uyarı yapıyorum bakın şu kameraya. Bizim bu lafların altına abuk subuk şeyler söyleyenlerin mezarlıklara gitmeyin. Çünkü o proteinler sakat. Yani orada siz normal yolla ölmüş, böyle iyi insanların mezarlıklarına gidin. Oradan su için. Bunlarınkine hayır. Evet. Hayır yani gerçekten. Yani şimdi şöyle, tabii hocamız mesela bu haber o kadar çoğaldı ki biz inanamıyorum yani. Hani her yerde haberi gördüm, videomuzu gördüm. Bizim yorumları hep okuyorum zaten. Altta ben bir tane anlamayan yorum görmedim. Bu yorumlar, sizin gördüğünüz yorumlar haberlerde çıkmış. Senin kitlen
Anlıyor. Yani Anlıyor. oradaki olayın ne demek istediğini çok Evet. iyi anlıyor. Evet. Ama bir kitle var ki anlıyor esasında ama işine gelmiyor. Yani şöyle bir şey. Acaba bu inançla falan bağdaştırılabilirse hani çünkü diyoruz kolektif bir şeyden bahsediyoruz dünyadaki. Evet. Dünya diyoruz hiçbir şey ölmüyor esasında. Dönüyor diyoruz ve bak şöyle bir şey var. Bugün çok basit bir örnek. Uçak kuştan giderek yola çıkarak yapılmıştır. Evet. Bugün şu anda zayıflama ilaçları var. GLP-1. Ozempic hani insana kullanılan zayıflama iğnesi. Onlar Glia monster denen bir hayvan var sürüngen. Onun tükrüğünden elde edildi o madde. Yani şu anda kullandığımız bütün ilaçlar oradan buradan çalınma. Metformin eski orta çağdaki diyabet ilacı. Galega officinalis bitkisi. Ha şu anda böyle kendimizi biz şey diyoruz ama işte tıpta ileride falan. Mesela hepsi doğadan kopyalar. Son mRNA aşısı. Doğadan kopya. Mesela biz kopyalarak öğreniyoruz. Evet. Bunlar şunu kabul etmiyor. Şu andaki bilimin insanlar tarafından sıfırdan oluşturulduğunu düşünenler var. Evet. Onlar garibanlar. Hocam yani yapacak bir şey yok. Onlar da Ya bir işe biz- yarıyor bence. Yarıyordur. Yalnız evet ya onlar da herhalde onların bak karbondioksit gazı ürettiğini ama karbondioksit önemli. Neden biliyor? Çünkü bitkiler onları alıyor ne yapıyor? Nişasta yapıyor. Biz de onu patates kızartması olarak yiyoruz. Bir de hocam bilmeyenin yanında bilen parlar. Yani hani bilmeyen olmasa. Hayır ya o öyle da- gel ya yani çok o ilginç da. bir şey olmuş yani işte şöyle böyle. Bir de çok ilginç aynı insanlar biliyor musun? Şimdi sana bir şey anlatacağım. Yapılan çalışmalarda 1985-90 yıllarıydı Yasemin. Amerika'da NIH diye bir kurum var. National Institute of Health. Yani Sağlık Bakanlığı gibi. O Amerika'da bir kural var. Siz askeriye girerken ya da okula giderken sağlık taramasına geçiriyorsunuz ya kanınızı alıyorlar sizin sağlık taramasında. Onu saklıyorlar Amerikalılar. Yani alıyor senden Yasemin'in kanı saklıyor. Sen 32 yaşında kan vermişsin. O sen öldükten sonra saklanıyor. Neden biliyor musun? Geriye dönük bakıyorlar. Yani 1990'dan bu kanlarda bu var mıydı diye. Sonra bakacaklar. Bakacaklar. He. Mesela şimdi HIV çıktı mesela. 88 yılında, 89 yılına kadar çıktı. 1970'te kanlara baktılar varmış mı diye. Böyle bir şey var. Abi çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Amerika'da kanser hastasına bakıyorlar. İki tip kanser hastası var. Bir, kabullenen kanserini, kemoterapiye direnmeyen, yol arayan insanlar. İkinci grupta kanser olduğuna inanmayan, hayır kardeşim bu olamaz, böyle şey olamaz falan diyen, her türlü sorunu çıkaran insanlar. Birinci grup insanlar uyumlu terapiler. İkinci grup insanlar kesinlikle uyumsuz bir sorun çıkarıyorlar. Abi bunların genomları bir çıkarıldı. Ya çok iyi bir şey çıktı. Hatta bu gene de God gene dediler onlar. Tanrı geni. Allah Allah. Ne bu? WMAT2 pompaları var beyinde. Serotonini beyine pompalıyor. WMAT2, serotonin eğer çoksa beyinde insanların inançlı, uyumlu ve itaatkar olduğu. WMAT2'si bozuksa, serotonin pompaları iyi değilse huzursuz, mutsuz, inançsız ve hep negatif olguları görürdü. O pompalar neye bağlı? O pompalar da genetik. Bu sefer şu ortaya çıktı. Dediler ki inanç genetik. Ya ateizm Aa, evet ve teizm yani inanmak ve inanmamak genetik kalıtılan bir şey. çok ilginç. Peki ikinci sorun ne? İkinci sorun da şu. Bir olay epigenetik olarak başka bir nesle aktarılıyor. Şimdi mesela ben 47 yaşındayım. 48 yaşında bir çocuk yaparsam benim bu bütün deneyimim DNA'ya aktarılmış olacak. Ben bunu sperme geçiriyorum. Yani onun için önce bilim adamı olunur sonra doğulur. Önce hırsız olunur sonra hırsız doğulur. Önce oluyorsunuz o sonra geninize geçiyor çok sizin. ilginç. Onun için önce ateist olunuyor sonra ateist doğuluyor. Önce bir olunuyor. Olunuyor. Tamam. Yani ateist soylar doğuyor esasında. O zaman hocam bir şey çok basit bir soru geldi aklıma. yani. Şimdi estetik oluyorlar ya. Evet. Çocuk benzemiyor kendine. O şöyle o kollagenin ya da o dolgunun da genetiğe etkisi var. Mesela şimdi siz yüz ifadenizi kaybediyorsunuz. Değil mi? Evet. Yüz ifadesi gitti. Yüz ifadesi gittiği zaman bazı genler kapanır. Bazı genler açılır. Siz yeni bir siz oluşuyorsunuz. Evet, estetik Ha, olunca. siz atıyorum 26 yaşında estetik oldunuz. O 26 yaşından sonra çocuk doğurursanız o özellikle çocuğunuza geçecek. Yani o yok olanlarla beraber. Evet, değil bravo, mi? Ha, bravo. anladım. Yani siz diyelim ki yüz ifadesi gitti sizde. Eksilen.
bir şeyler. Eksilen bir şeyler. Anladım. Anladınız mı? Ya hocam biz bunları niye hiç duymuyoruz ya bu bilgileri? Mesela şimdi anneanneniz gebelikten önce sigara içmiş mesela. O anneannenizin gebelikte içmesi önemli değil bakın. Gebelikte önce de içse gene değişti artık. Yumurta ve sperm değişti. Yani şöyle bir şey yapın. Bir hikaye yazayım. Anne ve baba vardı. Evlendiler. Annemiz babamız. Daha önceden bir haltlar yediler mesela. Babam benim mesela atıyorum 26 yaşında üniversiteye gitmiş. O oturduğu evin dibinde bir hamburgerci varmış. Buradan 26 yaşında bir hamburger yemiş bu. Sonra annemle evlenmişler. Ben olmuşum. 28 yaşında diyelim ki. Ben 26'sına geldiğinde babamın yaşına bende garip bir iştah artması oluyor. Çok ilginç. Hani lan diyor ki ben ne oldu lan bana? Bir dakika diyorum ya benim bu iştahım neden açıldı? İşte bizim pederin yediği hurmalar yüzünden. Allah Allah. O zaman babanın yediği hurmalar torunu da tırmalar. Boşuna demiyorlar. Evet geçiyor anladınız mı? Yani şu insan şöyle düşünüyor. Hani anne baba işte çocuk yaptı gebelik. Evet gebelikte çok şey önemli. O da kendini açıyor kapıyor. Mesela gebelikte yerine hamburger de etkiliyor ama gebeliğe kadar bırakın onu. Sizin annenizin yediği hurma sizi etkiliyor. Ya da annenizin yediği hamburger sizi etkileyecek. Anladınız mı? Evet. Ya dedenizin ne da. Evet hocam. Ya bu sadece hamburger değil. Her şeye yazın bunu. Saçını kestirmese. Ya isminiz bile. Benim ismim Oytun ya. Evet. Oytun bazı genleri açıyor bazı genleri kapatıyor ve benim yüz şeklimi değiştiriyor. Beynimi de değiştiriyor. Evet. Ama benim çocuğum da bu Oytun. Benim babamın yani benim çocuğumun benim adımın Oytun ya da Mehmet olması onun kaderini değiştirdi. Çünkü benim özelliklerim ona da geçecek artık. O zaman önce Oytun olursa Oytun da olur. Şimdi geçen programda yine bunu söylediniz. Ben gerçekten çok merak ettim bunu. Bir de çok keyifli konular. Hepsi bu arada. Fen bilgisi falan. Ya bizim halkımız da ne çok seviyormuş bu konuları. Aç kalmışız resmen bunları duymaya. Ama bu isim konusu mesela çok ilginç. Hani kader diye biliyoruz isim. Hani kader yani Allah tarafından aslında belirlenmiş Doğru. benim adımın Yasemin konulacağı. Evet. Değil mi? Ama diyorsunuz ki mesela benim adım Gönül olsaydı. Ama babanızın da sizin adınızı Yasemin koyması da bir kaderiniz. Nasıl? Tabii. Babanız sizin adını daha önceden bilerek koydu. Nereden biliyorsunuz babamın koyduğunu bu arada? Ama babanız koydu işte. Nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Ay hocam Şimdi- bir dakika hakikaten nereden biliyorsunuz? Ya ben bilirim. Sizin istikabler Evet yok mu? var. Şimdi şöyle bakın. Sizin adınızın Yasemin'i babanız koyması dedenizden geliyor esasında. Dedenizin dedesinden geliyor. Yani dedesinin dedesinden genetik özellik geçti ya. O bir sürü ismi önüne aldı. Yasemin'i seçti. O seçilmeden biliyorsun tamamen genetik faktörler. Çok ilginç. Evet. Yani sizin ailedeki isimlere bakın. Onların sonucunda Yasemin koydular size. Yani Ahmet Fatma ile evlendi. İşte onların çocukları Cemil gitti işte Mehmet'le evlendi. Genetik olarak aktarımlar yapıldı. Hayatları genlerine aktarıldı. Sonra sizin babanız Yasemin'i seçer pozisyona geldi. Hatta başka isim bulamayacaktı zaten. Bunu biraz daha anlamaya çalışmak istiyorum. Yani biraz Söyleyin daha açalım siz. hocam. Yani hani şimdi yani külli iradeyle oldu bu diye ben Yok bu tamamen kaderiniz sizin bu. Tamam işte Yani kader. siz Yasemin'den başka olamazdın sen. Evet kader. Kaderin Yani, senin bu. Aynen. Yani mesela şunu sana söyleyeyim. Ben sana şöyle bir şey anlatayım. Ama genetik de diyorsunuz. Hayır. Şimdi bak. Bu DNA. Tamam. Bu da DNA. O zaman DNA'da sarı ve kırmızı yerler var. Böyle göstereyim bak şu an. Kuru baklavayla biyoloji dersi. Şimdi siz anneniz anneanneniz adı Fatma'ydı. Annenizin adı Fatma'ysa şu kırmızı olan bir tane var ya burası okunmadı bu gitti bu. Burası susturuldu. Oraya şu geldi. Oraya yeni bir gen oldu. O gen kapalıydı böyle oldu. Yani Fatma bu dizaynı getirdi. Ama Ayşe olsa farklı bir dizayn gelecekti. Ve bu dizayn size aktarılıyor. Anladınız mı? Yani bir soyad da önemli. Bir geni açıyor, bir geni kapatıyor. Anladınız mı? Peki değiştirirsem adımı? Yine farklı genler açılıp kapanacak. Hatta bu yaştan sonra çocuk yaparsanız o da öbür nesle aktarılacak. Muhtemelen tabii. Evet. O zaman buradan şu anlatıyoruz. Büyük bir laf söylüyoruz. Gen sabittir doğru. Ama genin bazısı açılır kapağı dışarı çıkar.
bazısı açılmaz, uyur. Ne demiştik? Benim babam 26 yaşında hamburgercinin yanında oturuyordu. Bol bol hamburger ikram ettiler. Ne genleri açıldı? İnsülin, obezite genleri açıldı. Sonra 28'de ben oldum, evlendi. 28 yaşında ben oldum. Ben 26'sına geldiği zaman babamın yaşına hiç bilmeden iştah genleri okunmaya başlayacak. Çünkü babamın o iştah genleri kaç yaşında açılmıştı? 26. Ya da ben hamburgeri yiyiverirsem yine açılacak. Yani ben, babamın kaderi bende şu anda. Ama anamınki de bende. Evet. Ama onlar da kimin kaderleri içinde? Yukarıda. Babalarının kaderleri içinde. İşte bu. Yani hocam böyle aile dizimi, maile dizimi falan şu an başka... yani öyle bir şey anlatıyorsunuz Evet. ki. Evet. Buna ne deniyor? Buna da epigenetik. Epigenetik şu. Genetik özelliklerin çevresel faktörlerle değişip bir sonraki nesle aktarılmasına epigenetik adı verilir. Yani bu şu demektir. Size şu anda baktım ben, geninizde 10 tane kanser geni var. Sizin kanser olma ihtimali 0 olabilir. Hocam kanser geni var. Okunmaz. Açılmaz. Açılmaz. Peki kim onu aşacak? Belki marul yiyeceksiniz, aşacak. Havuç yiyeceksiniz, aşmayacak. Siz şunu diyeceksiniz. Ya ben sağlıklı olmak için kendime glutatyon yaptırdım. Al sana pankreas kanseri. Allah. O onu gidecek aşacak biliyor musunuz? Onun için ben abuk subuk gıda takviyeleri almayın diyorum. Yutmayın. Neden? Hangi geni aşacağını bilemezsiniz. Yani millet iyi bir şey gibi zannediyor ama Evet. onunla o gidiyor bir geni açıyor. Ama diyorsunuz ki marul yese de açacak. Hayır. Hı. Marulla açılır, havuçla açılmaz. Yok okey de mesela Marul da yiyip durma aynı şeyi. hep aynı şeyi Yeme. yapmayı. Ha, yani dağıt Ha, riski. Bir şey ne kadar çoklaşırsa mı Bravo. açılıyor? Nohut da ye, Ha. kuru fasulye de ye. Ondan sonra şaşırt ıspan. onu, Yani şaşırt. riski böl. He böyle evet. Yani, yani her şeyden ye. Aa çok iyi anladım. Anladınız şu an, mı? Evet. Mesela hep semizotu. Mesela diyor ki bana adam, hocam ben günlük öğünümün benim %90'ı semizdir. Ben ne yapıyorum derim ya. Ya bir geni kapatıyor da olabilirsin. Açıyor da olabilirsin. Evet. Ama başına gelecek belayı da açıyor olabilirsin. Yüklenme yani oraya. Hayır. Aa çok iyi Hayır. anladık bence. Ha, ama biz yarın gelecekte bunun sırrını çözeriz. Hangi geni açıyor, hangi kapıyor. O zaman ben derim ki sana, tamam derim ya şunu niye gitsin, o senin için iyi derim. Ama şu an sırrını bilmiyoruz. Peki mesela çokluk yapıyor okey. Yokluğu, bir şeyin hiç yokluğu. Yani çokluk bir yüklendik, açtık kapağı. O yokluk da aynısını yapıyor. onu diyeceğim. Şimdi Yani- mesela insan bugüne kadar yemek bulamadığı için hep zırt pırt yemek bulmuş mu? Bulamamış. O zaman hangi genler hep açık kalmış? Açlığa dayanma genleri. Açlığa dayananlar hayatta kalmış. Yiyenler ölmüş. Hatta şu anda ne oldu? Yemeği bulunca ne oldu? Bizim genlerimiz neyi ayarlı esasında? Açlığa. Açlığa. Bulmamaya. Evet. Biz bulunca ne olduk? Yiyince bizim genler şu anda profil uygun değil için obezite, insülin direnci, kalp hastalıkları başımıza bela oldu şimdi. Evet. İşte bu. Evet. Yani mesela diyelim ki ben hep brokoli yiyorum. Şey yaptım. Sinyali yolladım oraya. Açıl diyorum yani resmen. Açıl diyorsunuz Ama mesela ya da hiç bir- yemedim hayatımda. O da kötü. Ha işte. O da başka O da. genlerin açılmasına sebep Evet, oluyor. onu da Sonuç ecdadınız yediğini yedin diyorum ben. Çünkü ecdat kendiyle genesi arasında bir şey kurulmuş. Bağlantı kurulmuş. Onun için mesela sen diyorum Akdeniz ikliminde Akdeniz diyeti yap. O zaman şuradan ortaya çıkıyor. Akdeniz diyeti yapanlar esasında Akdeniz diyeti olduğu için uzun yaşamıyor. Onlar Akdenizli olup Akdeniz diyeti yaptığı için uzun yaşıyor. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. Japonya'da Okinawa adası var. Adam 90-95'te ölüyorlar. Alıyorlar onları Brezilya'ya götürüyorlar. Ya böyle bir şey yok. 2 yıl kalanların çoğu 80'de ölmüş. Neden biliyor musun? Çünkü o gen Brezilya'ya uygun değil. Yani onlar orada balık, yememe, çay üstüne kurulmuş bir diyetleri var. Onları götürüp yağlı diyetler yaptırdığın anda taco mako yedirdiğin zaman burrito, Brezilyalı onları yiyor. Ölmüşler kaloriden. Ama ikinci bir sıkıntı var. Şeyi alıp Brezilya'daki adamı alıp onun da çevresini değiştirince o da erken ölüyor. Onun için çevreyi değiştirmeyeceksin. Yani nasıl yani? Konfor alanında kal. Kal. Demiştiniz. Çünkü öyle bir şey oluşmuş. Genetik dizayn oluşmuş. Bir homojenlik oluşmuş. Bunu hiç yapmayın mesela. Mesela biz yürüyoruz mesela. Biz süt yoğurt anam biz. Başka şey yok benim. Şimdi bana bir diyecek ki Oytun hocam süt yoğurt yeme. Kazeyin, mazeyin, alerji. Ya vallahi döverim vallahi. Ya ölürüm lan ben. Yani gerçekten ölürüz yani. Biz abi yoğurda devam. Evet. Ya çok ilginç. Böyle hadi diyorlar ya ben değişikliği severim, değişikliği açıyorum falan. O zaman bunlar hepsi çürüdü şu an. Yani Evet. Şimdi hocam laf arasında kaynadı ama çok dikkatimi çekti. Ya ben size söylemedim. İsimden bahsettik. Siz dediniz ki baban senin adını koymuş dediniz. Evet.
Nereden biliyorsunuz? Yani babam... Oluyor işte ben öyle. Genelde anneler koyar Yok ismi. ben bilirim böyle. Yani ne bileyim işte içime doğuyor bazı şeyler ya. Herkes mesela beni izleyen öğrenciler bilir beni buradan. Mesela ben derim mesela ya bak oğlum ya geçenler dedim ki beni bir kız arkadaşım sinir etti eskilerden. Ya dedim bak bence dedim benle iyi geçin. İyi geçinelim dedim. Gerek yok. Yani bu dedim senin tavrına. Yarın dedim geçmeyen bir faranjitle başlayan bir lösemi teşhisi alırsın dedim. Önce dedim boğaz ağrısı boğaza. Benim de çok boğazım ağrıyor. Kaç aydan beri geçmiyor dedim. Ay. Ben dedim ki ilk komponent tamamlanmış dedim. Çünkü hissediyorsunuz bunu. Bakın şimdi ben size geçen şeyde bir şey söylemiştim. DNA kırıklar oluşuyor DNA'da. Kırılıyor DNA ve kanserlerin dedim %70'i kırıklara bağlı oluşuyor. Yani kırılıyor bir yerinde. Ve bu kırığın nerede olacağı belli değil. Ya öyle bir yere gelip kanser oluyorsun. Yani şunu diyorum ben sana. İstediğin kadar düzgün beslen. Hani o yazıyor ya chia tohumu, zart, zorda hepsini yap. Bak annenin genlerini değiştir. Öyle bir anne bul kendine. Hiç kansersiz bir soy bul. Anneannede akıl meme kanseri yok. Annede yok. Baba tarafında prostat mı? Ya böyle öyle bir ırk buldun ki her şey. 2, hiç tarım ilacı yok. Kuşlar, çiçekler, havuçlar. Şansın %70 devam ediyor. Değiştiremiyorsun. Kırık. Şans. %30'da oynayabiliyorsun. O zaman bir insan her şeyi değiştirse bile kanser olma ihtimali %30 oynattırabiliyor. O zaman şu anda şartlarda anne babanı değiştiremeyeceğine göre çevreni biz kanser ancak %10 oynayabiliriz. Geri tarafın hep ne? Hep yine genetik değil şans faktörleri. Yani şans kıracak onu. Şimdi sonuç şu. DNA kırılacak. Peki DNA nasıl kırılıyor biliyor musun? 1. Yaşadığın oksijen DNA'yı kırıyor. 2. Yaşlanma. Yaş aldıkça DNA parçalanıyor. Hocam biraz önce şeyi anlattınız ya. Gen açılıyor böyle. Ben onu bir kutu gibi düşündüm. DNA bravo. neye benziyor? Böyle bir sarmal yaparlar hep. Şöyle DNA'yı bir kitap gibi düşünün. Bilgiler var. O kitapları içinden çekip çıkaran şey çevre. Mesela adın senin Yasemin ya. Yasemin olduğu zaman oradaki bilgini dışarı çıkarttı kitaptan. DNA O sayfayı mı? yırttı dışarı çıkarttı. O işte. DNA O mı? protein işte. DNA DNA oradaki sayfalar. sayfalar. Sayfalar DNA, içinden çıkan ürün protein. Protein. Mesela proteini insülin, kollagen. Bu gibi düşün. Anladım. Mesela sen hiç hamburger ailen yememiş, bir sıkıntı yapmamış, hiç insülin geni okunmamış. Tamam bitti. Yani sen insülin geni okunmamış. Peki sen çok iyi diyet yapıyorsun. Anan baban senin yemiş içmiş. Sen hiçbir şey yapmasan bu insülin senin fazla çıkıyor. Diyorsun bana bir şey yapmadım ben. Evet. Çünkü ailenden o patern geçti sana. Evet. O zaman buradan şunu çıkarıyoruz. Kutunun içindeki şeyler DNA, kutuyu açıp içinden çıkan ürünler de proteinler. Protein. İşte o kapağı açıp açmamak o genin bizim elimizde. Çevre, işte şudur budur. O da bir şans. Sen şimdi Kars'ta doğmak da İzmir'de doğmak bir şey Coğrafyada ya. kadar. Coğrafyada Tabii. her şey. Doğduğun ev, adın, soyadın, saçın. Ya bu çok farklı bir olay. Yani esasında şey gibi bu. Matruşka gibi. Birbirine girmiş soğan şeyleri gibi. Şimdi mesela ne anlatıyordum ben? Bir şey anlatıyordum. Genler. Yok en son bir şey anlatıyordum ben. En son bir şey anlatıyordum. Bundan önce bir şey anlatıyordum. Yine bir şey. Değiştiremezsin. Kırılma. Kırılma. Şimdi kırılma camın kırılması gibi bir yerden kırılıyor. Ya o kırılma öyle bir şey ki ya mesela kanser olmak şans. Hiç uğraşmayın ya. Evet. Şans. Daha önceki yayında da söylemiştiniz Evet. bunu. Evet. Tamam damar sertliği anlarım mesela. Hani yağlı yemek falan, doymuş yağlar falan hani bıdı bıdı bir şeyler de şans faktörü çok önemli. Ya mesela sen annen baban Alzheimer'lı ki Alzheimer genetik bir hastalık biliyorum ben. Ama o gen açılmayabilir. İnşallah. Peki ne yaparsan açılmayabilir biliyor musun? Bilmiyoruz biliyor musun? Ya sen gidersen komşu sana her gün kefir veriyordur. Kefir o geni açmaz. Ama yoğurt açıyordur. Alt komşu yoğurt verir Alzheimer olsun. Yan komşu peki o şans o. Yani bakın kefirle Alzheimer geli açılmaz, yoğurtla açılır. Ya öyle şeyler var ki. Hocam biz bir sürü hep yani yıllardır ben yıllarca sağlık programında çalışırken yani orada onu yiyin bunu yiyin. Yalan işte ya. yani Yalan. hani falan. Tek cümle var. Taze sebze meyve yiyin. Vallahi bilmiyorum. Yani taze olsun. Zaten ne kalıyor dünyada? Yani ben sana ne önerebilirim? İşte derim ki bazen iyi beslenme önerileri. Bağışıklığınızı arttırmak için tahıl yiyin, yulaf yiyin, nohut yiyin, fasulye yiyin. Onu yiyin bir şey kalmaz zaten. Evet. Ya bu şu demek ya.
İşte ne yediyseniz yiyin kardeşim. Bugün kuru fasulye yiyin, yarın nohut yiyin, öbür gün bir köfte yiyin. Azıcık ekmek yiyin, işte peynir mi yiyeceksiniz? Yiyin abi. Değiştirebileceğimiz çok az şey var öyle mi? Bravo Belki sana. de hiçbir şey yok. Evet. Evet. Önemli olan ne? Obez olmayın. Evet. Bu. Çünkü insan niye programlanmış? Açlığa. Bulamamış ya. Hep açlık kendini aktif. Yani vücut şunu yapmış hep. İnsan yemek bulamayınca ölmemeye devam etmiş. Ölenler ne olmuş aç kalınca? Ölmüş. Doğal seleksiyon deniyor. O zaman hep kimler aç kalmış 150, pardon kimler hayatta kalmış 151 yıldan beri? Aç kalabilenler hayatta kalmış. Evet. Şimdi ne oldu? Tokluk var, yemek çok. Bu sefer şimdi onlar ölüyor şimdi. Evet. Yeni bir seleksiyon başladı. Şimdi kimler gelecekte ölecek? Tok, aç olanlar ölecek şimdi. Tok kalabilenler, yani tok olup ölmeyenler. Şimdi mesela obez olacak insanlar ölmeyecek, onlar ölecek. Yani bundan 100 sene sonra ya da 200 sene sonra obezite bir sorun olacak mı? Olmayacak. Ne olacak yani? Obez olup ölmeyen genler ayakta kalacak. Evet. Peki hocam yani Hani adapte olacağız yani. evet anladım. Ama diyorsunuz ki yani bunu çok iyi idrak ettik de hani şu yani değiştirebileceğimiz çok az şey var ya da hiç yok neredeyse. Peki bunca yıllık böyle bilimsel çalışmalar falan, o yüzden o kadar kıymetli ki söyleyeceğiniz şeyler. Ya bak sana bir şey anlatayım oradan bir. 2011'e kadar dünyadaki ortalama yaş uzamış. 2011'e kadar ama. Yani 1950'de Türkiye'de ortalama yaş 50'ymiş. Öyle aklına gelsin. 50 1950. Şu an 2011'lere doğru 70'e doğru gelmiş. Sonra durmuş. Şu anda 74. Yani 2011'den 25'e bak şimdi. 1950'den 2011'e kaç yıl var? 60. 60 yılda 50-70 olmuş. Yaklaşık 14-15 yılda 3 sene uzamış. Yani o uzama bitmiş. Yani uzama şöyle olmuş. Birden uzamış yaş. Sonra o uzama şeyi doğrulmuş. Yani artık yaşın uzaması hızı tükenmiş. Neden biliyor musun? Neden? Şunda. Çünkü insanların yaşın uzaması tek şey var. Enfeksiyon hastalıkları bitmiş. Antibiyotik bulmuşlar. Eskiden bile tüberküloz, kolera, boğaz enfeksiyonu zatürrede ölüyormuş. Bu bir. İki bir de kanalizasyon. Yani şehirden akıyormuş kanalizasyon. Bu sefer dışkı yiyeceklere karışıyormuş suya. Herkes kolera, dizanteri oluyormuş. Bu. Evet. Sonuç hayatın uzamasında iki faktör var. Antibiyotik bir de dışkının suya karışmaması. Başka etmen yok. Ama sonuçta o da kader aslında. Ha tamam hayır şunu da hani şu değil ya chia tohumu değil, marul değil. Ha şunu demek istiyorum ya millet sapıtıyor da bunlarla ilgili hani işte Ay evet hocam. hani hastalıkta Zerdeçallar, aynen işte zencefiller. hani demek ki öyle bir şey yok. Dünyada şu anda mesela Amerika'da ortalama yaş 80'lere şu anda. Bizde 74 76 bandında. 80 cut-off. 80'den sonra ölümle yine patlıyor birden. Yani şu anda 80'e bulabilme ihtimali Türkiye'de %32-35 en fazla 40 bile değil. Şunu söylemek istiyorum yani. 80 şu anda cut-off nokta. Bitiyor 80'de ömür. Neden bitiyor biliyor musun? DNA kırıklarından. DNA kırılıyor, böbrek gidiyor, karaciğer gidiyor. Kırılıyor. Yani DNA'nın bir şeyi var, bir ayar noktası varmış gibi. Termodinamik bir ayar noktası yapılmış. Ama biz bunu değiştirebilir miyiz? Bilmiyorum ki. Yani DNA'nın ayarla oynayabilir miyiz? Onu stabilize edebilir miyiz? Henüz gelmedik oraya. Değil mi? Ya uğraşılıyor yani. Mesela ben hani düşünüyorum mesela. Şöyle söyleyeyim mesela. Bizim toprak solucanları var. 1 ay yaşıyorlar. C. elegans. Kesinlikle yemek vermedin mi 1,5 ay yaşıyor. Yani yemeğe kıstın mı uzun yaşıyor. Neden biliyor musun? Ocak yanmıyor ya. Ocak yanmadığı için DNA'dan proteinine okunmuyor. DNA çünkü DNA her protein oluştuğunda DNA bir kızın saçın örgüsü gibi böyle sarmal. Protein yapılırken açılıyor. İnsan da mı öyle? Nasıl yani? Yani yemek verdikçe DNA açılıyor. İnsülin açılıyor. çünkü gen kapalı DNA'dan çıkamıyor. Açılıyor. O saç örgüsü. Oradan insülin çıkarıyor yine kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Sindirim enzimleri. Açılıyor, kapanıyor. Sen hiç onu açıp kapatmazsan, aç kapa yapmazsan stabil kalıyor. O zaman çok yememek lazım. Bir. Onu diyeceğim. Şimdi Evet. aç kal deniyor. İki. Eğer kurtlara yemek vermeyip yemeğin kokusunu verince yine erken ölüyorlar. O da yetiyor biliyor musun? Yani o da buradan şu anlaşılıyor. Geliyor diyor. O da geliyor, yemiş gibi yapıyor. Evet. Sonuç o zaman seni tatlandırıcılar yaşlandırır mı? Evet.
Aslında şeker yok ortalıkta. Ama benzeri var. Şeker hissi ya. Evet tabii. Hani insan şunu düşünüyor Tabii. mesela. O zaman aynı hissi yaratan her şey seni aynı şey yapar. Hatta limonu düşününce ağzımın Tamam. şeyi o zaman, bile hayır, belki. onu geç. O zaman şöyle bir şey söylesek. Seks yapmakla cinsellik, porno izlemek aynı şey benim için. Tabii ki. Tamam hayır şunu diyorum. Gen için de aynı şey. Evet. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Bir filmi izlemekle o filmi yapmak aynı şey. Evet. Ben burada tabii ki derken şey için söyledim bunu. Aldatma. Aldatma geldi Hayır aklıma. aldatma da aynı şey. Yani Evet. televizyonda aldatmayla izlemekle aldatmayı yapmak aynı şey benim için. Instagram'da saçmalıklara bakmakla yapmak aynı şey. Tabii. Beyin içinde, bizim içinde. Vücut Evet, içinde, vücut DNA içinde. O zaman Tabii. şundan söylemek lazım. Bir şeyi yapmakla bakmak aynı şey. Duymak da aynı şey. Buradan da ne anlıyoruz? Evet. Duymak, görmek, Evet. onu yapmakla aynı şey. Aynı şey. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Daha büyük bir şey geliyor esasında. Alkol almaya gerek yok. Bakmak da yeterli. Evet. Kokusunu duymak da yeterli. Neye baktığımıza çok dikkat edeceğiz. Niye baktığını, neyin Neye kokusunu duyduğuna, duyduğumuza. neyin Ay, değdiğini. evet. Anladınız mı? O zaman bütün duygular ve duyumlar beyinde aynı şey. Ya şunu demek istiyorum. Çileği yemekle çileği görmek aynı şeymiş meğersem. Çileğin kokusu da öyle. Hayvan bak yaşlandı. Bizim ne oldu kurt? Vermedik yemek. Yemeğin kokusuyla bile yaşlandı. Ama vücuda giren bir şey yok. Evet. Sonuç. Senin hayatında neler kötüyse onları görmek, duymak, dokunmak da aynı şey. Peki sadece kötüler için mi bu böyle? İyiler için de öyle. Ha. Şimdi mesela diyelim ki işte canım çilek çekti. Çilek mevsimi de değil. Heh. Ben şimdi mesela çileği düşünüyorum. Yani onun nesini ne kadar içime alıyorum? Ne kadar çok varsa o kadar. Eğer görüntü varsa, koku varsa o kadar %100'e yaklaşıyorsun. Vitamini de alıyor muyum acaba? Yani vitamini alıyor musun? Yani o aktif olabilir o genler. Açılabilir yani. Açılabilir. Çünkü ben mesela geçenlerde size onu anlatayım. Başka bir konu olsun. Fransız koku endüstrisi bir şey keşfetti. O şu. Çekici kadınların ve erkeklerin kokularının bir frekansı var. Evet. Titreşim. Bütün moleküller nasıl duruyor biliyor musun? Vücutta bakın şöyle duruyor. Şöyle dönerler. Topaç hareketi. Ama bunu yaparken böyle sallanır. Böyle. Hem topaç hem titreşim. Böyle dönerler. Titreşerek topaç. Bunu böyle görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Siz? Nerede görünüyor? Kütle spektrofotometrisinde. Ne? Kütle mass spektrofotometri var. Böyle dönüyor bu. Hatta MR'ın mantığı bu. MR'da manyetik alana girerken bütün moleküller böyle dönmeye başlar. Aynı halada. Onun kafasına vurup biz böyle yaparız. Sonra kendi kendine yanında karbon, hidrojen ne varsa ona göre tekrar eski pozisyona gelirken karbonun yanında su mu var, suyun yanında oksijen var, görüntü elde ediyoruz. MR bildiğin frekansla çalışıyor. Aa, evet. MR frekans alettir. Manyetik rezonans. Neyse. Eskiden çekici kadınların erkeklerin terlerini topluyorlardı. O terleri şişeye koyuyorlardı. Bu da olacak iş mi bu? Sonra millet şunu keşfetti. Bunların frekansına baktı. Aynı frekans olan başka maddeyi içine koydu bitti. Sonuç sarımsak kokusu için sarımsak lazım değil. Evet. Aynı frekanstaki maddeler aynı şeyi veriyor. Buradan şu anlaşılıyor şimdi. Sen şimdi bir şey yutuyorsun ya. Gidiyor bu proteini. Şey gibi düşünün mesela. Sen bunu yediğin zaman bir ilacı şu proteine vuruyor. Ama kime vuruyor? Aynı frekanstaki. Senin burnunda mesela şu anda 100 tane çan var. Biri gül çanı, biri kimyon çanı. Gülün frekansı neyse o çan çalıyor. Tabii. Burnuna gittiğinde onu buluyor. Aynı frekans bulur burnunda. Ama şöyle bir şey var. Oraya gül lazım değil. Biz onu taklit edebiliriz. Buradan da ilaç sektörü şimdi şuna çalışmaya başladı. Biz bir yeri çalıştırmak için bir ilaca ihtiyacımız yok. O zaman biz suya frekans yükleriz. O işini yapar. Ay her şey frekans hakkında. Her şey frekanstır. Onun için o doğru yani. Ona insanlar bahsediyor, ediyor. Her şey frekans gerçekten de. Ve sonuç olarak şuna gidiyor gelecekte. Sadece suyla bazı şeyler değişecek. Hocam bir şey sorabilir miyim? Suyun bir hafızası var mı? Var. Hani bu bir Japon Kumun bilim da adamı- var. Kumun da mı var? Kum, bütün nesnelerin. Kumun da var. Ha. Her şeyin hafızası vardır. En ünlü hafıza kim biliyorsun? Silikanındır yani. Kum, kristal. Kumun bir hafızası vardır. Daha bomba bir şey söyleyeyim. İnsanın beyninde hafıza bölgelerinde kum var. Bildiğimiz kum. Evet, silika var. Çok küçük miktarda. Neden var? Silika kayıt için. Ha. Hafıza için. Hafıza kaydı için. Silika var. Şu bana diyor ki Oytun insan Hipokampusta mı? hipokampus. O zaman insan
Topraktan mı gelmiştir? Evet. Çünkü toprakta başka yer yok ki. Silika nerede olur? Evet. Toprakta var. Çok- Daha ilginç bir şey sana söyleyeyim. Daha ilginç bir şey. Bizim bu şeyler var ya, bu yengeçler var. Yengeçler, bizim iç kulağımızda taşlar var biliyorsun. Kalsiyum Kristaller, taşlar, ha. kristal. Onunla biz dengemizi şey yapıyoruz, yer çekimini. Onlar kabuk değiştirirken kulaklarına kum koyuyorlar. Ama sahilden koyuyor kumu. Onun için yengeçin sahilleri incecik bir kum vardır. Eğer yengeci alır, demir tozunun içinde kabuk değiştirirsen içine demir koyuyor kulağının. Sonra mıknatısı buradan tuttum mu hayvan böyle kalıyor. Yer çekimini buradan zannediyor. O da yer çekimi de bir yalan. O da bir algı. Ya şunu söylemek istiyorum. Bizim iç kulağımızda nasıl kalsiyum karbonat kristalleri varsa, hadi kalsiyum karbonat kemikten geldi. Peki vücutta silika nereden geldi? Evet. Silika nereden geliyor kum ya bizim içimize? Biz bir yerden kum alıyoruz ya. Silika nerede var biliyor musun? Silika bir de kumla. Kum. Kum, bardak şu anda silika budur. İnşaattaki kum ya. O zaman insanda hipokampal silika var. Ne miktarda ve Çok az. aynı- Çok. Ya bunlar çok kristal, çok miniktir bunlar. Ve aynı şeyde mi? Yani bir kum tanesi Bilemem. kadar mı? Onu sen araştır. Bunlar daha yeni çıkan da su yüzüne şeyler daha. Silika yeni oldu daha bilgiler yeni bilgiler. Şimdi gelelim benim hikayeye. Şimdi ben dediler ki biz Saadettin Teksoy'uz ya. Beni çağırıyorlar. Hocam diyor bak bu evden ses geliyor. Ne sesi? Ne sesi? Ruh sesi. Şimdi ben anlattım ya bir gün. Şimdi geçenlerde bu hikayeyi tekrar anlatayım senin kanalda. Beni bir köye götürdüler. Dediler hocam burada lityum var sularda. Lityum dediler. Biliyorsun lityum agresyonu azaltır, bipolar tedavisinde kullanıyor, suçu azaltır, depresyonu azaltır, intiharı azaltır. Bu suyu dediler bir bak lityum miktarına dediler biz bunu pazarlamak istiyoruz. Bu bir şey suyu. Maden suyu. Karbondioksitli. Gittiğim yer bir kraterin tepesimiş muhtemelen. Onun altı kocaman bir krater var. Yanardağ. Çünkü evet Yanardağ tepesi. Çünkü boru çakmışlar, karbondioksit çıkmış 200 metre. Fışkırmış böyle. Vanayı zor kapatmışlar. Böyle bir hikaye. Sonra gözlüğü bir çıkardım, göz ikiye bölündü. Aa. Vallahi billahi. Gözlüğü çıkardım böyle. Çat diye böyle bu göz kırılır mı lan bu? Niye? Bilmiyorum ki. Dedim hatta benim yanımda şey vardı. İşte arkadaşlar vardı. Ondan sonra dedim ki yürüyün gidelim dedim lan. Başımıza bela gelecek ama daha dur. Korktuğunuz bir şey çıktı yani. Çıktı. Ondan sonra ben sudan örnek almaya gittim. Su çok ilginç bir yer. Ondan sonra hatta şey geldi. Orada caminin imamı geldi. Muhtar geldi. Oytun gelmiş diye falan. Dediler hocam işte örnek alacağız falan. Neyse örnek alırken ben oradan bir teyze geldi. Aa dedi, oğlum ne yapıyorsun dedi. Nasılsın teyze? Oğlum biz hepimiz dedi içimiz dedi biz dedi kan dedi dışkılıyoruz dedi. Dizanteri olmuş bütün köy. Allah Allah. 2 kişi de ölmüş. Sonra araştırırken baktım sıkıntılı şeyler olmuş orada. Neyse kanlarında arsenik çıkmış bunların. Çünkü burası şey yeri ya. Biliyorsun volkanik bölgeler, deprem bölgelerinde ağır metal çok olur. Yer sallanıcı. Türkiye'de de öyle mesela sularında civa, arsenik çok fazla. Hala çok fazla. Bir de biliyorsun depremlerden sonra her yerde asbest zehirlenmesi oluyor. Binalar yıkılıyor ya. O da çok tehlikelidir. O da nedir? Akciğer ve plevra kanseri, mezoteliyomadır. Neyse. O bölgede şimdi o da olacak. Bizim o deprem bölgesinde. Evet, oluyor yani. Bu depremin olduğu yerlerde o ev kalıntıları, moloza bağlı yani şeye bağlı, ev kalıntına bağlı oluyor. Onları da diyorlar işte gömmek lazım, işte sulamak lazım. Bir sürü şey var. Yazarsanız görürsünüz bunu. Çok böyle araştırması var onunla ilgili. Neyse. Ben bunu araştırırken yine hani Sır Kapısı'nda ya dediler burada bir köy daha var. Ne var dedim. Dediler orada şey geliyor. Evlerden ses geliyor. Lan ne sesi geliyor? Hocam böyle sen yine bunu çözersin, sen çözersin. Böyle ilginç şeyler var. Ya ben hakikaten normal bir adam değilim. Şimdi insanlar beni arıyor. Hocam diyor bizim bir köye gel. Bir de benim öyle bir şeyim var. Sen bir bak diyorlar bana. Ya geçen de Marmaris Belediyesi beni çağırdı bundan 3 sene önce ama 2 sene önce. Çam bal anlatmaya dedim. Abi ben çamdan ne anlarım baldan. Hocam sen bilirsin dediler. Aynen böyle. Evet. Ben de güvenle bilirim. Maşallah, ben akşamları ben çam balı. Evet. İşte ben eskiden Zahidiye program yaparım yetişe. Çok severim selamlar. Çıkıyorduk biz yola. Ben de bir kameraman. Nereye gittik? Mesela bugün
Şey var mesela orada. Bamya. Evet bugün Bamya'dayız. Bamya. Yolda çalışıyorum Bamya'da. Oraya gidiyorum onu çalışıyorum. Aynı onun gibi komik. Abi köye gittik. İncin yok Yasemin. Bir hane vardır yoktur. Kimse yok köyde. Bir amca geldi. Dedim amca buradan gece sesler geliyormuş dedim. Oğlum geliyor dedi. Nereden geliyor? Aha bu evden dedi. Gıcırtı mı? Yok dedi ya. Bildiğin dedi. Ses, insan sesleri. Ya amca dedim ya. Amca da bildiğin. Önce bir baktım. Ne dedim ki amca kaç yaşındasın? Amca anlattı. 68 yaşında. Nerede dedim büyüdün? Yani önce zaman oryantasyonu var. Önce bir akıl muayenesi yaptım. Önce Yani psikolojik amcanın olarak sağlam mı? amcanın önce bir şunu sor. Adın ne? Kimliğini çıkarttım doğru. Ondan sonra kaç yaşındasın? Doğru. Dedim akşam sabah Bugün günlerden ne? yer, zaman, oryantasyonu tam. Akıldaki sıkıntı yok. Akli dengesi yerinde. Anlattı işte kaç yılındayız. Sen dedim hangi başbakanı gördün, hangi cumhurbaşkanı gördüm anlat bakalım falan. Amca anlattı her şeyi biliyor her şeyi. Sakin. Hangi radyoyu dinliyorsun falan filan. Akşam bede durursan dedik göreceksin buraya. Ulan zaten gözlük bölünmüş. Götüm atmış benim. Ulan şimdi gitsek de Oytun Hoca kork diyecek ne? Tabii ben de biliyorsun bir de Yiğit diye bok yedirmeyeceğim ya. Hocam mezarlıktan korkmuyorsunuz. Ama bu artık bu köyde kimse yok. Herkes gitmiş köyden. Ha. Ondan sonra dedim ki duracağım dedim ben. Kaçta geleyim dedim. Sen dedi git takıl dedi. 1 gibi gel dedi gece. 12 1 gibi. Aa ben çıktım ben böyle ama. Tek başınıza mı? Yok canım yani. Ha. Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Bir şey, evet, 4 kişiyiz. Yollar çamur. Fış 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 gittik falan biz. Ondan sonra bir eve girdik. Ses gelen eve. Her evden geliyordu orada sonra. Ya eve bir Duydunuz girdik. mu? Ya böyle bir şey yok. Evde hakikaten ses geliyor. Evin içinden bir ses geliyor ama nasıl ses biliyor musun? Bu mesela hey 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 hey. Bağırış sesleri. Ha 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 ha. Gülüş sesleri. Ha 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 ha. İyi. Nerede? Evin içinde bağırıyor. Yürü. Söylemeyeceğim Ha. yani. Ondan sonra yakın ama buraya. Perili ev. Evet. Pelli değil, Pelliköy. Periköy. Abi sonra ben bunu dedim ki ulan dedim bunun bir de mekanizması olmalı lazım. Bu dedim bu nasıl oluyor bu ya? Bu dedim ne zamanlar oluyor bu? Ama havada yağmurlu. Hep dedi yağmurlu günlerde oluyor. Ondan sonra ben dedim ben bunu bir araştırayım dedim ya. Bunu yine Oytun sır avcısıyız ya ben. Sır kapısı. Ama sonra ne fark ettim biliyor musun? Bütün silikalar, taş plak diyorduk ki eskiden. Evet. Sesi kaydediyor. Nasıl? Yani bütün taş, toprak sesi kaydediyor sesleri. Meğerse o evlerde şöyle bir şey var. Evlerin, taş ev bunlar. Taşları buna diziyorlar ya, taşların arasında kerpiç koymuşlar. Kerpiç de bunları okuyor. Aynı şey plak gibi ya. Evler kaydediyor sesleri ya. Muhtemelen aynalarda kaydediyor. Aynen. Silikaya ayna sesi kaydediyor ve görüntüyü. Zaten hep böyle görürüz Aynen. ya aynada falan. Aynada bir şey görebilirsiniz. Ay tüylerim diken diken. Evet hocam. ayna kaydediyor. Vallahi tüylerim diken diken. Olabilir. Ay. Ayna kaydediyor. Bak silika kum. Ya İşte anlattım ya sana. Kum bir hard disk. Hatta şimdi yeni teknoloji silikaya dönülüyor. Silika hard diskler çıkacak gelecekte. Çok büyük terabaytlı. Sonra ben bunu fark ettim. Sonra araştırdım. Bütün dünyada böyle hikayeler varmış. Yani bir ne diyelim mermer ya da silika, taş, Kaya. kaya hafızası var ve evi sesini kaydediyor. Hangi ses en çok onu kaydediyor. Yani senin sesin taşı yıpratıyor. Ve o ses basınç değişti mi? Oradaki şeyler nasıl basınç değişti mi? Dizin ağrır. Hani lodos çıkacak dersin. Biliyorsun değil mi? Hani romatizması olanlar bilir. Çünkü basınç değişince eklem sıvısı azalıp artıyor. Aynı muhabbet. Zaten. Yani sonuç eski evlerde, taş evlerde ve aynalarda hafıza var. Zaten hocam niye taş plak diyorlar hakikaten? Hani dediniz ya uçak kuşu taklit ediyor. Aynı yani. Zaten plakta şey ilk taklit ediyor evet o ya zaman. silikalar yani işte silika şey. Bu sistemi taklit silika öyle düşünün yani. Silikalarda yani taşın içinde gizem var kardeşim. Allah. Bunu bil. O zaman sen o taşları söküp eski evlerde kaldığın zaman oradaki insanların yaşadığı hikayeler o taşlarda var. Ay hocam ben bir taş ev hayal ediyordum. Şu an tüylerim diken diken oldu. Vallahi ona göre bak. Çok- Sen beni çağır ilk önce. Gizem avcısı Oytun Hoca. ya beni neler buluyor ya. Ay Sen hocam, şimdi ben anlatıyorum. Siccin Ya yemin beş. ya Cin 5. Ya şimdi ya hakikaten bende çok ilginç hikayeler var. Ay hocam. Ama ben de normal bir adam değilim.
Yani normal değilim derken buluyorsunuz. Ya ve iyi, merak çekiyor ediyorsunuz beni ve ya, çekiyor. Ben de Ya- merak ettiğim için şu an bana da Evet, akıyor sana da yani. geldi. Evet, çok iyi. Biz böyle hatta geçen de dedim ki ya bir film mi çeksem ben? Evet. Hatta bir senaryoda yazdım. Buradan Alper Mesci'ye duyurulur. Korku filmlerinin Ha, hakikaten bir öyle. Ya, numaralı yönetmeni. çekeceğim bir tane. Evet. Çünkü çok yaşadığımız hikaye var. Biz sır avcısı olarak. Sonra sana bir hikaye daha anlatacağım. O öbür hikayede. Japonya'da bir hikaye anlatacağım sana. O da farklı bir hikaye. Japon ama bir şey vereyim. Spoiler. Japonlar bütün karın ameliyatlarını dalağa çıkarıyorlar. Ve dalağa çıkarmak karaciğer sirozunu durduruyor. Onlar şöyle diyorlar. Dalak muhtemelen kötü bir ruhu süzüyor. Orada hapsoluyor. Dalağa çıkardım o ruh gidiyor diyorlar. Ve çok ilginç. Normalde biz dalağa çıkarmamaya çalışıyoruz. Çünkü dalak bağışıklık sistemi için Tabii, önemli. kan. Onun için travmada falan dalağa çıkarmıyoruz. Japonlar dalağa çıkarma hastası. Hatta Japonlar dalga geçiyorlar. Ulan dalak ne alaka, biz korumaya çalışıyoruz, çıkarıyorsun. Onlar diyor ki hayır diyorlar. Karnın içindeki kötü ruhun barındığı yer diyorlar. Al bakalım şimdi ilginç bir kavram. Yani şimdi öyle ilginç şeyler var ki hayatta biraz durmak lazım. Dinlenmek lazım bazı şeylerde. Ve şunu da sana söyleyeyim. Daha korkuncu. DNA'nın da davranışları aynı kristal bir kaya gibi. Cansız bir şey ya DNA. Açılıyor, kapanıyor. O zaman DNA da nasıl sonra söyleyelim. DNA biliyorsun geçen de bir adam film kaydetti. En büyük hard disk. Yani DNA'nın içine bir şeyler kaydediliyor. Buradan da ne anlıyoruz? Mesela çevremizdeki sesler, görüntüler, her şey DNA'da bir kayıt oluşturuyor esasında. O da daha ilginç bir şey. Onu daha bilmiyoruz ne olduğunu. Ama onu da gelecekte konuşacağız muhtemelen. Yani DNA sadece biz şimdi böyle daha hani diyoruz ki attan etkileniyor, maruldan etkileniyor falan. Daha bence çarşıya etkileniyor DNA. Korkarım ki DNA'nın kırıldığı yerler, zayıfladığı yerleri biz yapıyoruz. Neyle? Nasıl? Hayatımızla. Yani o zayıflamayı yani Gazan'ın doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne de evdeki seslerin Kuarsta'dan geldiğine inanıyorsun da neden DNA'nın içinde yaşandıkla, yaşamışlıkların bir yeri kırıp kıramayacağına inanmıyorsun? Ben inanıyorum. İşte onun için evet. bazı insanlar negatif enerjiyle kırıyor, nazar değiyor. Nazar. Evet, evet. Gözle mi? Şöyle nazar var. DNA açılırken dönüyor ya şöyle. DNA şimdi siz saçı açarken açamazsınız. Boğum olur. DNA ne yapıyor? Kesiyor kendisini, boşa sarıyor. Tekrar birleştiriyor. Orada o kadar yüksek turnover dönüyor ki orada frekans ortaya çıkıyor. Yani sen şu anda benimle konuşurken ya da bir şey yaparken çevreye bir elektromanyetik enerji yayıyorsun. Tabii. Sadece beyinle değil ama bu vücudunla. Her şeyle. Tırnağınla bile. Yani kestiğin tırnak bile o yaymaya belki devam ediyor. İşte bunları bilmeye devam ediyoruz. Evet. Ölçemediğimiz şeyi bilemediğimiz için bile böyle diyor mesela. Bunu ölçeyim ama ölçüyorsun sonra işte. Evet. Nazar nasıl oluyor? Ya nazar şöyle bir şey bu. Sen bana bir şey söylüyorsun mesela. Sen benim DNA'mdaki bir okunma bölgesini bozuyorsun. Tıpkı bir sebze meyve gibi. Ya şöyle aynı şekilde hani dedim ya eğer suyun enerjisini değiştirirsen frekansını farklı bir iş yapar o da öyle. Yani olay protein düzeyinde değil ta gen düzeyine kadar giden şeyler var. Anladım. Peki hocam mesela sizce biz yani suyun hafızası var diyoruz ya. Suyun, kumun, her şeyin hafızası var. Yani Evet. şey, onu kısıtlama. Evet. Ama çok iyi bildiğim iki şey var. Su ve kum netim. Kum. Silikada. Bak gelecek hard diskler silika olacak. Taş hard disk. Hocam muazzam bilgi gerçekten. Evet. Silika hard diskler geliyor. ilginçti Evet. gerçekten. Yani o taş evler yalan değilmiş. Taş evler anıları barındırıyor. Anıları. Ve kim biliyor musun? Taş camlar, camlar bir de. Evdeki camlar, bir de ayna. Aynanın bir de arkasında gümüş var. Gümüşle de sır var arkasında. O kapasitör de oluşturuyor onun ikisinin arasında. Orada büyük bir enerji var biliyor musun camlarda? Aynalarda büyük enerji var. Aynalar en büyük enerji kaynakları evdeki. Yani ya bu fiziksel prensip bunlar. Yani insan, ya bir şey sana söyleyeyim mi? 150 bin yıllık insanlık tarihi var ya. Hiç insana bilmez mi ya? Karanlıkta bir sıkıntı olmuş. Hepimiz mi karanlıktan korkarız ya? Değil mi? Karanlıkta bir şey olmuş mesela. Doğru. Evet yani. Niye korkuyoruz? Niye Evet. korkuyoruz mesela? Değil mi? Bir şey olmuş yani. Evet. Mesela bakıyorsunuz dünyanın... Ya böyle bir şey olabilir mi? Mayalarda da aynı piramit var. Mısır'da da aynı piramit var. Bu adamlar birbirini görmedi. Görmedi. Bunlar nasıl yaptı bunları? Demek ki o bilinç aktarıldı. Hani ben sana dedim ya o adam öldü. O oradan arıya gitti. Arı öbür tarafa gitti. O da aynı şeyi düşündü. Sonuç kolektif bir bilinç var. Evet. Evrenin sırrını bu akşam da
çözdük. Ha neden rüyalar Çözmeye aynı başladık. mesela? Rüyalar? Rüyalar aynı. Bütün dünyada rüyalar hazırlıksız sınava girme. Bütün rüyalar ama. Eğitimden bağımsız. Genelde. Uçmak. Evet. Evet, düşmek. Ondan sonra çıplaklık. Böyle bir düşer gibi olmak. Böyle ya. çıplaklık. Açık bir yere çıplak bir de uçmak. Brezilya'daki aynı adam da aynı rüya görüyor. Şeydeki de aynı rüya görüyor. Japonya'daki nasıl oluyor bu? Kolektif. Tabii Kolektif ki. bir kolektif bir nasıl aktarılıyor? Proteinle, genle değil. Proteinle. O piriyonla aktarılıyor. Anlattığım şeyle. Mezarlıkların o suyu geziyor. Her yerde. Çocukların rüyası ne? Köpek kovalaması. Bu ne biçim bir şey? Köpek görmeyen çocuklar var hayatında yine köpek kovalıyor. Evet. Bu nasıl bir şey bu? Ay evet yani. Priyon Anladınız mı? protein. Aynen öyle. Kolektif bilinç. Bunları görebiliyor muyuz? Yine bunları da bir şey altında. Priyon proteini görebiliyor Onu muyuz? görebiliyoruz. Onu elektron mikroskopun altında ya da X kromatografi cihazı, X-ray kromatografileri var. Onu yani proteinleri görebiliyoruz. Ay hocam çok zevkli bir mesleğiniz var. Ama o benim o. Bir doktor bunu da bilmez normalde. Bir Yani- doktor işte migren, gastrit, ülser. Evet. Ama siz ben- fizyoloji, Ben daha bir acayip yani. fizyoloji böyle bir Fizyoloji daha ben mı geniş fizyoloji millet şey anlıyor bizim. repertuar var? FTR anlıyor. Yani fizyoterapi anlıyor. Ha, Fizyoloji biz deneysel tıpla uğraşıyoruz. Biz yani benim amacım hayatım boyunca ben hayvanlarda ilaç denemeleri yaptım. Bir de onları açıp baktım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Farelerin sistemi insana çok mu benziyor? Aynısı. Ha. Bütün genlerimiz aynı. Beğenmediğimiz Ama biliyorsun beğenmediğin ot. yani ben seviyorum da hani genelde Evet, hani fare böyle aynıyız. korkarlar. Bir fareyle insan aynıdır. Ben bunlar diyorum acaba dura onlara mı benzedim lan? Acaba onlar gibi düşünmeye başladım. Ben o kadar fare gibi oldum ya. Nasıl ya? Splinter Usta. Nasıl hocam fare? Ya benim hayatımda binlerce fare geçti elimden benim. Tamam, niye Yüz ondan- binlerce. Priyon proteine inanıyorsun da, mezarlıktan geçtiğine inanıyorsun da, yine gazanın doğurduğuna öldüğüne, yine aynı şekilde. Ben bence hani Ninja Kaplumbağalarda şey vardı. Hamata Yoshi. Biliyorsun değil mi? O Ninja Kaplumbağalarda herkes son değdiği hayvana dönüştü. Ninja Kaplumbağa şöyle oldu. Çocuklar su kaplumbağası almıştı. Yolda taşırken lağıma döktüler. Kaplumbağalar çocuklara değmişti. Splinter Usta da sıçana değmişti. Sonra Schrader'ın bulduğu DNA modifikatörüyle herkes en sona değişti. Onun için kaplumbağalar insana dönüştü. Evet. Sıçan da yine insan da sıçana dönüştü. Evet. Onun adı Splinter Usta oldu. İzledin mi şeyi? Ha, yok izlemedim. ama Splinter duydum. Usta. Bir de orada April O'Neil vardı gazeteci. Ama sen biliyor musun Ninja Kaplumbağaları? Ninja'yı biliyorum da. Kaplumbağalar, Evet, Ninja Ninja Turtles. kaplumbağaları biliyorum. Abi buradan sıçan adam olan, gerçek adı Hamato Yoshi. Filmdeki adı da Splinter Usta. Ben Splinter Usta'yım. Sıçanlar gibi artık duyularım iyi gelişti. Artık daha iyi koklayabiliyorum. Ondan sonra onlardan bir şey almış olmalıyım Muhakkak ben. hocam. Yıllardan beri çalıştım ben bunlarla. Tabii. Ve artık ben Splinter Usta'yım. Ondan sonra hemen yazıyorlar. Ordiner kafayı ya pıtırık. Yani bende çok yüksek bir IQ var. Yani ah benim. Ya şu anda ama ne yapacağız işte. Şöyle oluyor. Herkes kişi dünyayı kendinden biliyor. Evet. Onun için herkes kendinin kapasitesini biliyor. Kesinlikle. Onun için işte birbirimizi çok anlayamıyoruz bazen. Onun için Freud böyle diyor. İnsanlar ancak birbirini %30 anlayabilir diyor. Yani %30 değil biraz da fazla anlamaya çalışmalıyız. En azından internete bakın. İşte silika yazın, memory yazın. Biraz diklerimi internete yazın derim ben. Hemen hocam hemen ben bu gece bakacağım gerçekten. Bak. Ama bu eğitiminiz zaten benim çok ufkumu açtı. Tamam. Programın başında. Size başka bir program, bir sır kapısı daha alacağım. Ay hocam haftaya. Haftaya. Haftaya yine canlı. Haftaya bir sır kapısı alacağım sana. Tamam. Tamam? Ay hocam çok zevkli. Ben de bayılıyorum böyle gizem avcılığı. Gizem Ama avcısı, hocam oytun ucu. hakikaten bir şey söyleyeceğim. Çok zevkli. Hem konular çok zevkli hem de siz bunca bilimin üstüne bunları anlatıyorsunuz ya böyle mistikmiş bir. Yani böyle mistik birisi anlatsa diyeceğim ki hani bir hayal dünyasında Mistik, her şey gerçek. Bu lafımı unutma. Her şeyin bir fiziksel temeli var. Sen göremediğin için onu şey evet. yapamıyorsun. Ama bunu siz bir bilim adamı olarak Evet. söylüyorsunuz ya okey tamamız artık İşte yani. biz de ne yapıyoruz da onu biz de o sır kapısını aralamaya çalışıyoruz. Evet hocam. Hocam iyi ki varsınız. Evdeki ses diyorum. Evet ay hocam. Taşa bakmayacağım artık. Hayalim oydu. Vazgeçtim şu an. Ya vazgeçme de anılar da alacaksın.
Yok istemiyorum hocam. O sesler mesela bir gelirse ben ölürüm. Bir de yalnız yaşıyor. Alo hocam. Sen böyle atar. Alo hocam buradan bir ses geliyor diye. Hemen Gizem almış. Hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür Gerçekten ediyorum. muhteşem Çok güzel bir sohbetti. programdı. İnşallah tekrar görüşmek ve bazı gizemleri açığa kavuşturmak dileğiyle. Amin. Haftaya sırrı bekliyoruz. Sağ olun efendim. Saygılar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.